Her şey onun beni sosyal medyadan eklemesiyle başladı. İşe başlayalı birkaç ay olmuştu. Çalıştığım şirketten ve yaptığım işten uzun uzun bahsetmeme gerek yok. Çünkü bu hikayede asıl mesele bunlar değil. Şirkette başka bir departmanda çalışan Levent adında biri vardı. Onu neredeyse her gün görüyordum ama hiç konuşmamıştık. Bazen kahve alırken, bazen koridorda yürürken, bazen de öğle aralarında terasta kısa karşılaşmalarımız olurdu. Aynı alanda bulunmamızı gerektirecek bir işimiz hiç olmamıştı. Yine de onu tanıyor gibiydim. Adını biliyordum. İşini titizlikle yaptığı, çalışkan olduğu konuşuluyordu. Dikkat çeken biri olduğu için kadınlar arasında adı geçenlerden biriydi. İşteki günlerim arttıkça uzaktan uzağa bakışmalarımız ve küçük tebessümlerle selamlaşmalarımız da arttı. Bir akşam evdeyken telefona gelen bir bildirimle sosyal medyadan bana arkadaşlık isteği gönderdiğini gördüm. İsteği görünce içimde tuhaf bir kıpırtı oluştu. Düşünmeden kabul ettim. Çok geçmeden mesaj geldi. Levent'ten de. Kısa bir sohbet başladı aramızda. Sosyal medyayı pek kullanmadığını, yeni bir hesap açıp tanıdıklarını yavaş yavaş eklediğini söyledi. Bunu okuduğumda istemsizce gülümsedim. Çünkü daha önce merak edip bakmıştım. Herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını zaten biliyordum. Şimdi yeni bir hesap açıp beni de eklemiş olması hoşuma gitmişti. Önce sıradan şeylerden konuştuk. İş yerinde birkaç kez karşılaştığımızı ama birbirimizi aslında hiç tanımadığımızı söyledi. Ben de aynı şeyleri söyledim. Neler yaptığımızı, boş zamanlarımızı nasıl geçirdiğimizi sorduk birbirimize. Konuşma kendiliğinden ilerledi. Kısa süre içinde birçok ortak zevkimiz olduğunu fark ettik. Benzer müzikler dinliyor, benzer filmleri seviyor, kalabalık ortamlardan aynı şekilde bunaldığımızı söylüyorduk. Sohbet uzadıkça keyifli hale geldi. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Ertesi gün işe gittiğimde koridorda uzaktan göz göze geldik. Bu kez bakışlarımı kaçırmadım. Hafifçe gülümsedim. Elimle kısa bir selam verdim. O da karşılık verdi. Yüzünde küçük bir tebessümle yürüdü gitti. Konuşmalarımız kesilmeden devam etti. Beklediğimden çok daha kısa sürede kaynaşmıştık. Gündüzleri iş yoğun olduğu için şirkette fazla bir şey değişmiyordu. Ama akşamları hep konuşuyorduk. Evde telefon elimden düşmez olmuştu. Numaralarımızı kaydedip mesajlaşmaya geçmiştik ve konuşmalarımız saatler sürüyordu. Günün nasıl geçtiğini, ne yaptığımızı, o an neyle uğraştığımızı birbirimize anlatıyorduk. Zamanla aramızda ufak bir flört de başlamıştı. Açıkça söylenmeyen ama cümlelerin arasına sıkışan küçük şeylerdi bunlar. Bazı akşamlar aynı filmi açtığımız oluyordu. Film biter bitmez konuşmaya başlıyor, sahneleri, karakterleri, hoşumuza giden ya da sinirimizi bozan detayları tartışıyorduk. O an sanki aynı odadaymışız gibi geliyordu. Aramızdaki mesafe önemini yitiriyordu. Günler geçtikçe birbirimiz hakkında düşündüğümden çok daha fazla şey bildiğimizi fark ettim. Her şey kendiliğinden ilerlemişti. Ne olduğunu tanımlamamıştık ama aramızda bir yakınlık olduğu açıktı. Konuşmalarımız ilerledikçe cümlelerimiz de yavaş yavaş geleceğe uzanmaya başladı. Şu filmi de izleyelim, belki bir gün şuraya gideriz gibi konuşmalar geçiyordu. Bir akşam konuşma yine bu tür şeylere kaymışken artık bunları sadece konuşmakla bırakmak istemediğimi fark ettim. İş yerinin yakınlarında ikimizin de yemeklerini çok sevdiğimiz bir yer vardı. Daha önce defalarca adı geçmişti. Hep gideriz demiştik ama bir türlü gitmemiştik. O an bunu dile getirdim. Açıkça bir davet değildi ama beraber gitmek istediğimi ima etmiştim. Levent bir süre cevap vermedi. Söylediğim şeyleri tekrar tekrar kafamda kurcaladım. Fazla mı ileri gittim diye düşünürken mesaj geldi. Bunu kendisinin de çok istediğini yazıyordu. Bir süredir aynı şeyi düşündüğünü ama söylemeye çekindiğini söyledi. Bir akşam için sözleştik. Tarihi ve saati belirledik. Sözleştiğimiz gün boyunca her karşılaşmamızda flörtöz bakışmalar olmuştu. İkimizin de akşam için heyecanlı olduğu belliydi. İş çıkışı eve gittim.
Hazırlanırken bile telefon elimden düşmedi. Ne giyeceğimi, kaçta çıkacağımı yazıyor, arada ne yiyeceğimizi konuşuyorduk. Sözleştiğimiz saatte mekana gittim. İçeri girip oturduğumda Levent'in henüz gelmemiş olduğunu gördüm. Ona geldiğimi yazdım. Trafiğe takıldığını ve birazdan orada olacağını söyledi. Heyecanlıydım ama zaman beklediğimden fazla geçmişti. Dakikalar uzadıkça içimde bir rahatsızlık belirmeye başladı. Açıkça bir şey yoktu, sadece bir histi. Telefonuma baktım, yeni bir mesaj yoktu. "Neredesin? Çok acıktım." diye mesaj attım. Bir süre sonra mesajıma döndü. Geldiğini, arabayı park edip yanıma geleceğini söyledi. O an içimdeki huzursuzluk dağıldı. Yeniden heyecanlandım. Ama aradan 5-10 dakika geçmesine rağmen ortalarda görünmüyordu. Telefonu tekrar elime aldım. Hani gelmedin?" yazdım. Yine birkaç dakika sonra cevap verdi. Mesaj kısa ve netti. Çok özür dilediğini, acil bir durum çıktığı için hemen dönmesi gerektiğini söylüyordu. Olduğum yerde kala kaldım. Kendimi aptal gibi hissettim. Bir şeylerin yolunda olmadığı hissi geri gelmişti. Ona sadece "peki" yazdım. Başka bir şey söylemedim. Bir süre daha oturdum. Sonra kalkıp eve döndüm. O akşamdan sonra Levent'e karşı mesafeli davranmaya başlamıştım. Ertesi gün koridorda karşılaştık. Bana bakıp tebessüm etti. Hiç karşılık vermedim. Yüzüm asıktı. Bakışlarımı kaçırıyordum. Gün boyunca keyifsizdim. Hiçbir şey olmamış gibi davranması, bir açıklama bile yapmaması moralimi daha da bozmuştu. Akşam mesaj attı. Bugün çok keyifsiz göründüğümü söylüyordu. Ona hiçbir şey olmamış gibi davranmasına sinirlendiğimi yazdım. En azından bir açıklama yapabileceğini, bu durumda benden nasıl davranmamı beklediğini sordum. Özür diledi. Gerçekten önemli bir mazereti olmasa böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Yine "peki" dedim. Başka bir şey yazmadım. Bundan sonra Levent aralıklı olarak konuşmayı sürdürmeye çalıştı. Ama ben karşılık vermedim. Çünkü hala gereken açıklamayı yapmamıştı. Telafi etmek için en ufak bir çaba bile göstermemişti. Susarak anlamasını istedim. Konuşmayı uzatmak istemedim. Bu sırada ailemle ilgili bir durum çıktı. Ailem başka bir şehirde yaşıyordu ve annemin sağlıkla ilgili bir kontrolü için yanlarına gitmem gerekiyordu. Şirketten bir haftalık izin aldım. Şehirden uzaklaştım. İzin süresince Levent'in tavırları belirgin şekilde değişmeye başladı. Ne olduğunu anlamakta zorlandım. Kabalık eden kendisiydi. Hem doğru düzgün bir açıklama yapmıyordu, hem de hiçbir şey olmamış gibi sohbeti sürdürmeye çalışıyordu. Bu çelişki beni rahatsız ediyordu. Artık konuşmak istemediğimi ima eden şeyler yazdım. Mesafeli ve kısa cevaplar verdim. Buna rağmen Levent geri adım atmak yerine daha da farklı bir hal almaya başladı. Konuşmak istemediğimi belli ettiğim andan itibaren Levent'in tavırları değişti. Başta mesafeli ve ölçülü davranan o kişi gitmiş, yerine duygularını kontrol edemeyen, dengesiz biri gelmiş gibiydi. Mesajları artık ölçüsüzdü. Sanki aramızda birkaç yıllık bir ilişki yaşanmış ve ben onu aniden terk etmişim gibi konuşuyordu. "Ne olur cevap ver, böyle bitiremezsin. Sen benim için çok değerlisin" gibi cümleleri bana samimi gelmiyordu. Aksine fazla geliyordu. Uzaklaştığım ilk 2 gün boyunca mesajlar bu şekilde devam etti. Yalvarır gibi muhtaç bir tonla yazıyordu. Her yeni mesaj içimdeki rahatsızlığı biraz daha arttırıyordu. Onu anlamaya çalışmak yerine kendimi geri çekmek istiyordum. Bu hali beni Levent'ten iyice soğutmuştu. Gözümdeki imajı hızla değişmişti. Başlangıçtaki mesafeli, kendinden emin cool adam yerine durumu kontrol edemeyen, zayıf görünen biri gelmişti. Sonunda açıkça yazdım. Artık konuşmak istemediğimi söyledim. Levent'in tavrı daha da değişti. Bu kez duygusal bir yük bindirmeye başladı. Çok kötü bir dönemden geçtiğini söylüyordu. Hayatında bazı sorunlarla boğuştuğunu, bunlarla tek başına baş etmeye çalıştığını söylüyordu. Böyle bir süreçte benimle konuşmanın sandığımdan çok daha iyi geldiğini özellikle vurguluyordu. Uzun uzun sorunlarından bahsetti.
Okudukça ne diyeceğimi bilemedim. Bir yandan söylediklerinin beni ilgilendirmediğini düşünüyordum. Bir yandan da susmanın acımasızlık gibi hissettirdiği bir noktadaydım. Bir süre sonra o akşam gelememesinin sebebini anlatmaya geçti. Anlattığına göre ailesi zor günler geçiriyormuş. O akşam gelen bir telefonla ailesel bir olay yüzünden hemen dönmesi gerekmiş. Bu yüzden apar topar mekandan ayrıldığını yazdı. Hala o sorunlarla uğraştığı için kafasının dağınık olduğunu söyledi. Bunların hepsini telafi edeceğini yazdı ısrarla. Okuduklarım bana tam olarak inandırıcı gelmedi. Ailesel bir olay yüzünden eve dönmek zorunda kalması kulağıma bir bahane gibi geliyordu. Ama aynı anda başka bir ihtimali de düşünmeden edemedim. Belki gerçekten zor bir dönemden geçiyordu. Belki de sandığımdan daha kötü bir halde yazıyordu bunları. Bu yüzden tavrım değişti. Eskisi gibi olmadım ama tamamen de kesip atmadım. Ona karşı daha hassas davrandım. En azından konuşmayı doğrudan bitirmeye çalışmadım. O an bunun bir denge olduğunu sanmıştım. Bir noktadan sonra Levent'le neredeyse her gün uzun uzun konuşur olmuştuk. Ama sohbetlerin yönü hiç değişmiyordu. Kendini ne kadar değersiz hissettiğinden, işe yaramaz olduğuna inandığından, yalnızlıktan ne kadar bunaldığından bahsediyordu. Ben de ona sandığı gibi değersiz olmadığını, düşündüğünden çok daha güçlü biri olduğunu söylüyordum. Moralini düzeltmeye çalışıyor, cümlelerimi dikkatle seçiyordum. Bu konuşmalar bir hafta boyunca bu şekilde sürdü. Sonra sürekli onu toparlamaya, yüceltmeye, sakinleştirmeye çalıştığımı fark ettim. Kendi düşüncelerimden, kendi duygularımdan doğmuyordu bu ilgi. Levent, konuşmaları fark ettirmeden o yöne çekiyordu. Beni sürekli ilgi göstermeye, onu yüceltmeye yönlendirdiğini fark ettim. İçimde bir rahatsızlık oluştu. Bunalmaya başlamıştım. Döneceğim gün onunla konuşurken aramızdaki bağın istemediğim halde fazlasıyla yoğunlaştığını hissettim. Sanki birbirine çok bağlı iki insanın ilişkisine dönüşmüştü bu. Oysa ben bunu istemiyordum. Kendi kendime biz ne ara buraya geldik diye sordum. Bir şey yapmazsam Levent'in bunu daha da ileri götüreceğini hissettim. O an kesin bir karar verdim. Görüşmeyi kesmem gerekiyordu. Eve döndüğümde ona bunu açıkça yazdım. Yemeğe gelmediği için kızgın olmadığımı söyledim. Bunun tamamen kendi düşüncem olduğunu özellikle belirttim. Aramızdaki ilişkinin aşırıya kaçtığını, bu yoğunluğu istemediğimi, bana fazla geldiğini yazdım. En sonda da sorunlarını çözmesini ve mutlu olmasını dilediğimi söyledim. Mesajı gönderdikten sonra beklemediğim bir suçluluk duygusu belirdi içimde. Ona karşı hiçbir sorumluluğum olmadığı halde sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim. Bu duygu bana ait değildi. Levent'in günlerdir kurduğu cümlelerin beni sürüklediği o duygusal yükün bir sonucuydu bu. Tam da bu yüzden ilişkiyi kesmek istiyordum. Bu rahatsız edici duygudan kurtulmak için. Levent'in tepkisi tahmin ettiğim gibi oldu. Adeta deliye döndü. Bu kez yalvarmıyordu, suçluyordu. Sanki ayıp bir şey yapmışım gibi üzerime geliyordu. Beni anlayışsızlıkla, vicdansızlıkla suçladı. Böyle bir zamanda onu yalnız bıraktığımı, gerçek yüzümü gösterdiğimi yazdı. Mesajları okudukça daha da sıkıştım. Artık karşımda sadece uzaklaşmak istediğim biri yoktu. Kurtulmam gereken bir manyak vardı. Tepkileri giderek sertleşti. Üslubu değişti. Söyledikleri açık açık hakaret boyutuna ulaştığında başka bir seçeneğim kalmadığını fark ettim. Onu engellemem gerekiyordu. Bunu yapmamak için son ana kadar direnmiştim. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Yüz yüze bakıyorduk. Bu yüzden normal bir insan gibi konuşarak, sakin kalarak iyilikle bu münasebeti bitirmeye çalışmıştım. Ama artık netti. Karşımda normal biri yoktu ve güzellikle ondan kurtulamayacaktım. Son mesajlardan birini okuduktan sonra elim titreyerek engelle butonuna bastım. O gece gözüme uyku girmedi. Olayların bu noktaya gelmiş olması içimi huzursuz ediyordu. Sürekli aynı şeyleri düşündüm. Daha önce fark edip konuşmayı kesmediğim için kendimi suçladım. Ertesi gün iş yerinde Levent'le karşılaşmamak için elimden geleni yaptım.
Öğle arasında her zamanki gibi terasa çıkmadım. Alt katta kahvemi aldığım yerde oturup içtim. Onu görmemek için başımı eğerek yürüyordum. Yine de kaçamadım. Koridorda yürürken karşıdan geldiğini gördüm. Her zamanki gibi cool ve ağırbaşlıydı. Yüzünde ne bir yorgunluk ne de bir huzursuzluk vardı. İlerideki koridora döndüğü sırada bana baktı. Tebessüm etti. Elini hafifçe kaldırarak selam verdi. Olduğum yerde kaldım. Daha dün gece mesajlarda ağzına geleni sayan, beni vicdansızlıkla suçlayan, hakaret eden adamdan eser yoktu karşımdaki yüzde. En ufak bir bunalım belirtisi bile yoktu. O an konuştuğum kişinin Levent olmadığı ihtimaliyle ilk kez yüzleştim. Tokat yemiş gibi hissettim. Bu düşünce aklıma daha önce hiç gelmemişti. Çünkü mesajlaşmalarımız iş yerindeki karşılaşmalarla hep eş zamanlı ilerlemişti. Bakışmalar, selamlaşmalar her şey örtüşüyordu. Mesajlarında o gün ne giydiğime kadar detaylardan bahsetmişti. Tavırlarımı, halimi, ruh durumumu yorumlamıştı. Bu yüzden hiç şüphe etmemiştim. Ama o gün gördüğüm manzara her şeyi alt üst etti. O kadar kontrolünü kaybetmiş, delirmiş gibi mesajlar atan bir insanın ertesi gün bu kadar sakin ve güler yüzlü olması mümkün değildi. İçimde bir utanç hissettim. Gidip Levent'le konuşsam mı diye düşündüm. Ama ya beni tanımazsa, ya hiçbir şeyden haberi yoksa, o zaman rezil olacaktım. Ne yapacağımı bilemedim. Aklımdan geçen her detayı tek tek düşünmeye başladım. Yaşananları, söylenenleri, zamanlamaları, her şeyi birbiriyle eşleştirmeye çalıştım. O gece yatmadan önce telefonumdan gelen bir bildirimle irkildim. Levent'i telefonumdan engellemiştim. Ama bu kez sosyal medya hesabından mesaj attığını gördüm. Ekrana uzun süre baktım. Mesajı açıp açmamak konusunda kararsız kaldım. Aslında bakmamam gerekiyordu. Normal şartlarda hiç düşünmeden oradan da engellemem lazımdı. Ama içimdeki şüphe beni durduruyordu. Konuştuğum kişinin gerçekten Levent olup olmadığını anlamak için onu denesem mi diye düşünüyordum. Yine de elim mesaja gitmiyordu. Onunla muhatap olmak bile beni tedirgin ediyordu. Telefonu elimde tutup ekrana bakarken bugün koridorda konuştuğumuzu söylersem ne olduğunu anlarım diye düşünüyordum. Eğer gerçekten konuşmuşuz gibi davranırsa o zaman başkası olduğu kesinleşirdi. Tam mesaj kutusuna basacakken kapı zili çaldı. Bir anda irkildim. Kalbim hızlandı. Gecenin bir saatiydi. Kim olabilir diye düşündüm. O çevrede tanıdığım kimse yoktu. İçimde bunun Levent'le ilgili olduğuna dair bir korku belirdi. Aşağı inmeden önce mesajı açtım. Gördüğüm şeyle donup kaldım. Levent'ten gelen bir fotoğraf vardı. Penceremin önünden çekilmişti. Altında aşağıya gel bekliyorum yazıyordu. Elim titredi. Telefonu yatağa fırlattım. Odanın ışığını açmadan pencereye yöneldim. Tülün arkasından aşağı baktım. Karşıdaki sokak lambasının altında başında kapşon olan biri dikiliyordu. Yüzü görünmüyordu ama başını kaldırmış doğrudan bana bakıyordu. Hemen geri çekilip yatağa yanaştım. Telefonu tekrar elime aldım. Mesaj kutusunda Levent yazıyor ibaresini gördüm. Onun yazmasını beklemeden git buradan yoksa polisi arayacağım yazdım. Yazıyor ibaresi kayboldu. Yazdıklarını göndermeden silmişti. Bir iki dakika bekledim. Sonra yine pencereye yaklaştım. Aşağıda kimse yoktu. Korkudan hala titriyordum. Uzun bir süre geçti. Sokakta bir süre hareket görmeyince tekrar yatağa dönüp uzandım. Telefonu elimde tutuyordum. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Aşağıdaki kişinin Levent olup olmadığını anlayamamıştım. Kapşonu yüzüne kadar kapalıydı. Ama artık onu denemeye cesaret de edemezdim. İçime onun kesinlikle başka biri olduğu düşüncesi yerleşmişti. Ve bu düşünce beni daha da korkuttu. Çünkü kim olduğunu bilmediğim biri beni izliyordu. Tam bunları düşünürken kapı zili bir kez daha çaldı. Yerimden sıçradım. İkinci kez basıldığında kalbim duracak gibi oldu.
zil ardı ardına kesilmeden çalıyordu. Korkudan hareket edemedim. Nefesim kesildi. Kapıya yaklaşmaya cesaret edemiyordum. Telefonu elime aldım ve polisi aradım. Kapımın önünde biri olduğunu söyledim. Bir süre sonra zil sustu. Sessizlik çöktü ama rahatlatıcı değildi. Ona polisi aradığımı yazdıktan sonra sosyal medya hesabını da engelledim. Ondan gelecek herhangi bir cevap beni daha da korkutacaktı. Bir süre sonra yaklaşan ışıktan polislerin geldiğini anladım. Onlara olan biteni anlattım. Birinin defalarca kapı zilimi çaldığını, az önce de evimin önünde beklediğini söyledim. Bir süre aşağıda etrafa baktılar ama kimse yoktu. Gördüğüm kişiyi tarif etmemi istediler. Yüzünü görmediğimi, kapşonlu olduğunu söyledim. Sonra beni rahatsız eden birinin olduğunu anlattım. Kendisini başka biri gibi tanıtarak benimle konuştuğunu, sonrasında peşime takıldığını düşündüğümü söyledim. Her şeyi uzun uzun anlatmadım. Ama yaşadıklarımın bir tesadüf olmadığını hissettiğimi belirttim. Polisler için görünen bir tehdit yoktu. Şikayetçi olursam, özellikle de bu kişinin kendini başkası gibi tanıttığını söylersem, ısrarcı şekilde iletişim kurduğunu belirtirsem, süreç resmi olarak başlatılabilirmiş. Telefon numarası, sosyal medya hesabı, IP kayıtları. Eğer ortada bir dava olursa, bu kişinin kim olduğunun teknik olarak araştırılabileceğini söylediler. Kimin hangi hesaptan yazdığı, nereden yazdığı bulunabilirmiş. Tekrar yazarsa ya da bir şekilde ortaya çıkarsa, hiç mesajları silmeden direkt gelin dediler. Bu tür işlerin genelde tek seferde bitmediğini söylediler. Gittiklerinde ev yine sessizleşti. O gece sosyal medya hesabına baktım. Levent'in yazdığı hesap silinmişti. İçimde kalan son tereddüt de dağıldı. Bu kişi Levent değildi. Telefondaki engeli kaldırdım. Eğer tekrar yazarsa bu kez her şeyi saklayacak, doğruca polise gidecektim. Ama yazmadı. Polis meselesini duyunca korkup geri çekilmiş gibi görünüyordu. Günler geçti. Bir hamle, bir mesaj, bir işaret bekledim. Ama hiçbir şey olmadı. Bu süreçte iş yerindeki gerçek Levent'le konuşma fırsatı buldum. Beni kesinlikle tanımıyordu. Ben de onu tanımıyormuş gibi davrandım. Artık şundan emindim. Bana yazan kişi beni her gün görüyordu. Nerede durduğumu, nasıl giyindiğimi, gün içindeki halimi biliyordu. İş yerinden biriydi. Ama ev adresimi bilmesi, işte orası içimi en çok ürperten şeydi. Bu uzaktan bir merak değil, bilinçli bir takibin sonucuydu. Artık koridorda göz göze geldiğim her kişi de acaba o mu diye düşünüyordum. Bu düşünceyi kimseye belli etmedim. Ama içimde büyüyordu. Ona yazıp kimsin demek aklımdan bile geçmedi. Böyle bir şey yapmak, onu yeniden hayatıma davet etmek olurdu. Bir süre daha bekledim. Kimse yazmadı. Zaman geçtikçe iyice şüphelerim arttı. Yolda yürürken arkamdan birinin geldiğini hissediyorum. Geceleri pencereden dışarı baktığımda sanki bir anlığına bir silüet görünüp kaybolmuş gibi oluyor. Ama emin olamıyorum. En ufak bir ses beni yerimden sıçratıyor. Apartmanda karşılaştığım her erkek, göz göze geldiğim her yabancı beni korkutuyor. Ya gerçekten biri beni izliyor ya da ben her şeyi tehdit olarak algılayacak kadar paranoyaklaştım. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Resmi yollara başvurdum ve sonuçlanmasını bekliyorum. Bu belirsizlik beni yiyip bitiriyor. Çünkü tehdit bitmedi, sadece görünmez oldu. Ne zaman, nereden çıkacağını bilmiyorum.